Herkese merhabalar. Ben Hilal İrem Özdemir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik öğrencisiyim. Aynı zamanda bu radyoda Çok Ömelli Bir Şeyler programını sunuyorum. Aslında bugün çekeceğim video tamamen Çok Ömelli Bir Şeylerin formatıyla alakalı. Peki Çok Ömelli Bir Şeylerin formatı ne derseniz, Çok Ömelli Bir Şeylerde aslında beslenme ve psikoloji hakkında konuşuyoruz. Beslenmemiz psikolojimizi nasıl etkiliyor, psikolojimiz beslenmemizi nasıl etkiliyor, bunlardan bahsediyoruz. Ve bugün de aslında sizin çok ilginizi çekecek bir konu olduğunu düşündüğüm, hem yediklerimizin beynimize etkilerini hem de şekerin hayatımızdaki yerini konuşmaya karar verdim. Yediklerimiz ve bunların insan beynine olan etkileri aslında tarih boyunca çok da dikkate alınmayan bir konudur. Yani genelde insanlar yediklerine dikkat ediyor. Evet, ama bunun iki sebebi var. İki önemli sebebi. Bir, kalp ve damar sağlıklarını düşündükleri için. İki, güzel bir vücuda sahip olmak için. Ki şu son zamanlarda çıkan hem sosyal medyadaki güzellik algısı hem de birçok çıkan bu beslenme hakkındaki sayfalar insanları tamamen tek bir tip insana dönüştürmeye çalışıyor. Aslında bu tamamen yanlış. Bir yandan da insanları bilinçlendirmeye çalışmak güzel bir şey. Ama bunu yanlış yapınca çok kötü yerlere çıkabiliyor tabii ki. Çevrenize dikkat ederseniz aslında çevrenizde birçok insanın bu tarz insanlardan oluştuğunu görürsünüz. Yani sırf beden güzelliği için veya kalp damar sağlığı için beslenmesine dikkat eden insanlar olduğunu fark edersiniz. Ama gel gelelim ki konu yediklerimizin konu yediklerimizin beynimize etkisi olduğu zaman çok nadir insanlar bulursunuz buna dikkat eden. Ama yakın bir dönemde yapılan bazı araştırmalar yediklerimizin direktmen beynimizi etkilediğini göstermekte. Hatta yediklerimiz en çok beynimizi etkiliyor. Evet, tabii ki fiziğimizi etkiliyor, kalp damar sağlığımızı etkiliyor ama yediklerimiz direktmen beynimizi etkiliyor. Yani hani şey algısı var ya, sınavdan önce çikolataya işte daha başarılı olursun falan. Aslında kesinlikle yanlış bir şey ki bazı sporcular zaten bir yarışmaya hazırlanmadan önce dikkatinizi çekmiştir belki. Kendilerine bir detoks yapıyorlar ve tamamen onu uyguluyorlar. Aslında beynimizdeki dopamin hormonuyla bu konunun pek de bir alakası yok. Şimdi o konuya da gireceğim birazdan. Yani alakası var aslında ama tam da mutluluk hormonunun başarıya bir etkisi var mı? Onu da konuşacağız birlikte. Vücudumuzun en önemli enerji kaynağı sizin de tahmin edebileceğiniz üzere yediklerimiz ve yediklerimizden aldığımız enerjinin 1/5'i aslında direkt olarak beynimize gidiyor ve bu sonuçtan, bu orandan da aslında yediklerimizin beynimizi ne kadar etkilediğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Dilerseniz yavaştan şeker konusuna girelim. Peki şeker tam olarak nedir ve insanlar gerçekten şekerin ne olduğunu farkında mı? Aslında şeker bağımlılığı da aynı şekilde alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı veya uyuşturucu, zaten uyuşturucu madde aynı, evet. Sigara bağımlılığı gibi konularla aslında aynı. Ama insanlar daha çok işte alkol, sigara ve madde bağımlılığını gözlerinde daha çok büyütüyorlar ve şeker bağımlılığını çok da önemsemiyorlar. Ama aslında önemsememiz gerekiyor. Çünkü aynı şekilde bu da çok önemli. Peki şeker dediğimiz şey tam olarak nedir? Çünkü genelde insanlarda şeker dediğimiz zaman sadece rafine şeker olarak düşündüğümüz, yani sadece masamıza koyduğumuz şekerden bahsettiğimizi zannediyorlar. Ama aslında şeker hiç de o kadar basit bir şey değil. Bunu anlamak için de aslında bir market turu gibi bir şeye çıkabiliriz. Örneğin bir markete gittiğiniz zaman birkaç çeşit insan görebilirsiniz. Örneğin bazıları hiç umursamadan her şeyi alırlar. İşte bazıları daha çok fiyatlarına dikkat eder veya bazıları da durup o arkadaki minik etiketi okurlar. İşte içinde ne var ne yok diye. Genellikle üçüncü tip insan tipimiz daha bilinçli oluyorlar. Maalesef ben daha o kadar bilinçli değilim. Bu kadar bilinçli olmam gerektiğini farkındayım ama sanırım bir şeyleri kabullenemiyorum. Ama burada birlikte sonuç olarak öğreniyoruz ve birlikte uygulamaya geçirmemiz lazım. Peki bu üçüncü tip insan tipi böyle yaptığı zaman ne gibi bir yararı var? Aslında büyük firmalar, şirketler
insanlara direkt açık olarak bir maddenin içinde çikolata aklım çikolataya gitti. Bir maddenin içinde açık olarak şeker olduğunu yazmıyor. Bunu farklı farklı kelimelerle yazıyor ki şekerin çok da fazla bir adı var. Ki size bitiyor. Sonu ozla biten katkı maddelerinin çoğu şeker. Yani örneğin laktoz, maltoz, sükroz ve genelde şirketler direkt o arkada yazılan minik yazılara şeker değil de işte içinde şu kadar şu kadar laktoz var, içinde bu kadar bu kadar maltoz var yazmayı planlıyor ve onu görüyoruz ve diyoruz ki bunun içinde şeker yok ama tatlı hemen yemeliyim ki bazılarının içinde gerçekten şeker olmuyor ama o kadar çok tatlandırıcı var ki yani hani az şekeri ye ondan daha yararlı. Yani insanları tatlandırıcıyla kandırmaya çalışıyorlar ama aslında tatlandırıcı dediğimiz şey tamamen kimyasal ve çok daha zararlı. Aslında şekerin çok da derinine inip size hakkında bilgi vermek istemiyorum. Sizi sıkmak da istemiyorum. Ama minik bir özet geçmemiz gerekirse, daha demin de bahsettiğim gibi marketten aldığınız yiyeceklerin, tatlı şeylerin arkasındaki etikete baktığınız zaman çok yüksek ihtimal sonu ozla biten kelimeler göreceksiniz ve bu çok yüksek bir ihtimal şekerle alakalı bir şey. Örneğin laktoz, işte sükrot, maltoz gibi. Ve ayrıca hazır şekere girmişken o zaman karbonhidrattan bahsetmesek de olmaz. Peki nedir bu karbonhidrat? Aslında çoğu insan şekeri sadece tatlı şeyler olarak düşünüyor ama aslında öyle değil. Karbonhidratlar da şeker grubuna giriyor. Peki karbonhidrat nedir? Karbonhidrat şeker moleküllerinin bir araya gelerek oluşturduğu genel moleküllerdir. Yani aslında yediğimiz ekmek de, yediğimiz pirinç de aynı şekilde bir şeker içeriyor. Beyin demiştik. Beyinden biraz uzaklaşıp şekere girdik. Ama şekeri biraz da olsa aklımızda oturtturduğumuzu düşünüyorum. O yüzden tekrar beyinle olan ilişkisine girmek istiyorum. Peki önce bir örnekle başlayayım. Örneğin bir ekmeği hayal edelim. Ekmeği yediğimizi düşünelim. Ağzımızla birlikte başlayan sindirim sisteminde ince bağırsağımıza kadar belli bölgelerde bu besinin sindirilmesi sebep oluyor. Ve ince bağırsağımıza ulaştığı zaman bu besin geriye şeker molekülleri kalıyor ve şeker molekülleri aslında ince bağırsağımızda emilerek kana karışıyor. Kana karıştıktan sonra doğal olarak kan şekerimiz yükseliyor. Kan şekerimiz yükseldiği zaman da pankreas insülin hormonu salgılıyor. Pankreas insülin hormonu salgılıyor. Peki nedir bu insülin hormonu? İnsülin hormonu aslında şeker moleküllerini hücre içine alınmasını sağlıyor ve aslında şeker molekülleri çok önemli enerji kaynakları olduğu için bizim için çok önemli. Ve bunu bir dengede oturtturduğumuz zaman aslında zaten vücudumuz mükemmel bir şekilde işliyor. Her şey bir dengede. Ama eğer çok karbonhidrat tabanlı beslenirsek, yani çok şeker ağırlıklı beslenirsek bir süre sonra bu denge biraz şaşabilir. O da şöyle ki, yine aynı şekilde ağzımızdan girdi, besin sindirime uğradı, ince bağırsağımıza geldi. Şeker molekülleri emildi, kana karıştı ama çok fazla miktarda şeker geldi ince bağırsağıma. O zaman ne oluyor? Kan şekerimiz gitgide artıyor. Kan şekeri gitgide artınca pankreas bir ne oluyoruz oluyor ve daha fazla insülin üretmeye başlıyor. Ama bir süre sonra çok insülin ürettiği için insülin duyarsızlığı dediğimiz şey meydana geliyor. Aslında bunu normal hayattan da örnek verebiliriz. İnsülin duyarsızlığı nedir? Mesela bir şey ne kadar azsa ona olan talep o kadar fazladır. Çünkü onu elde etmeniz o kadar düşük oranla oluyor. Ama nasıl bir şey çoksa onun kıymetini bilmeyiz. Çünkü zaten çok vardır. İşimize geldiği zaman gidip onu kullanabiliriz. Şu anda burada biri var, görüyor musunuz? Her neyse, aynı şekilde pankreas insülini çok ürettiği zaman ne oluyor? Bir süre sonra artık hücreler insüline karşı bir duyarsızlık kazanıyor ve ona karşı vefasızlık yaparak artık onu görmezden geliyor ve bunun sonucunda da tip 2 dediğimiz, tip 2 diyabet dediğimiz bir hastalık meydana geliyor. Gördüğünüz gibi çok karbonhidrat tabanlı beslenme karşımıza çok önemli problemler olarak çıkabiliyor ve aslında oldukça kıymetli olan bu sağlığımızı maalesef
değerini kaybedince anlıyoruz ki biz genel olarak insanoğlunda bu problem var. Bazı şeylerin kıymetini asla bilemiyoruz ve kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Aslında bu videoyu çekmemin tamamen amacı bir farkındalık yaratmak. Yani sağlığımızı kaybetmeden bir şeyleri farkına varıp bir şeylere dur diyebilmek, bir şeylere daha bilinçli bir şekilde yaklaşabilmek. Peki karbonhidrat dedik. Biraz da karbonhidrata tekrardan giriş yapalım. Söz konusu karbonhidratlar olduğu zaman kendinizden de fark etmişsinizdir. İnsanlar kendine dur demeye biraz zorlanıyorlar gibi. Peki bunun sebebi ne? Çünkü beynimizdeki ödül merkezinin üzerinde karbonhidratların, şekerlerin çok kuvvetli bir etkisi var. Ama bunun yanında diğer bir yandan da örneğin 30'lu yaşlardan büyük insanlara baktığımız zaman eskiden şu zamanki kadar bolluk yoktu ve insanlar daha fakir bir hayat yaşıyorlardı. Eve protein girmesi, et girmesi çok daha zordu. Bunun sonucunda da örneğin eve giren et belli bir miktarda tabaklara dağıtılıyordu ama insanlar tok kalabilmek için kendilerine ekmeğe veriyorlardı. Yani çok fazla miktarda karbonhidratla beslenip çok az miktarda proteinle besleniyorlardı. Ve bunun sonucunda da yavaş yavaş karbonhidrata bağımlı hale geldik. Ki şu anda da örneğin 40-45 yaşında geçmişinde çocukluğunda hep ekmekle büyümüş birine durup da işte senin şu anda karbonhidratı tamamen kesmen lazım, bırak hemen yapacaksın, iradeli ol diyemeyiz. Bu da biraz aslında düşüncesizliğe girer. Çünkü kimse bir anda bir bağımlılığını kesemez. Aynı nasıl demiştim videonun başında. Alkole nasıl bağımlıysak, sigaraya nasıl bağımlıysak veya uyuşturucuya nasıl bağımlıysak aynı şekilde ekmeğe de öyle bağımlıyız. Ve bunun sonucunda da aslında insanın öncelikle bir farkına varması gerekiyor. Aslında ekmek dedik, tahıl dedik ama aslında günümüzde daha çok bir makarna bağımlılığı var. Hele ki küçük çocuklarda. Ama aslında bunun da sebebi daha çok dopamin hormonu salgılamalarından kaynaklanıyor. Örneğin bir örnek vermek gerekirse bildiğiniz üzere bebekler en saf varlıklar ve asla bize yalan söylemezler. O yüzden iki bebek hayal edelim. Birinin eline pırasa, birinin eline de çikolata verelim. Pırasa verdiğimiz bebek büyük ihtimal suratını asacak veya yemek istemeyecek ama çikolata verdiğimiz bebek onu aşkla yiyecek ve daha da fazla isteyecek. Aslında bunun sebebi de şekerli şeylerin vücudumuzda dopamin hormonu salgılaması. Yani dopamin hormonu dediğimiz şey ne? Mutluluk hormonu salgılamasıdır. Yani aslında burada biraz da dediğim gibi mutluluğa da bağımlıyız. Daha demin özetlediğimiz gibi kan şekerinin artışı ve insülin direncinin oluşması aslında şeker hastalığı dediğimiz hastalığı meydana getiriyor. Bizim vücudumuza, organlarımıza ne yapıyor? Aslında vücudumuza ve organlarımıza çok ciddi bir şekilde zarar veriyor. Ama biz bugün sadece beyni işleyeceğiz. Peki bu diyabet hastalığı beynimize tam olarak ne yapıyor? Aslında diyabet hastalığı beynimizde bunamayı tetikliyor ve insülin direncinin oluşması amiloid adlı proteinin beynimizde yıkımının sekteye uğramasını sağlıyor. Ve bu sayede bu proteinler beynimizde birikerek bizi Alzheimer yapıyor. Aynı zamanda damar tıkanıklığı ve sertleşmesine de neden oluyor. Ve Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre 65 yaşın altındaki şeker hastalarının Alzheimer'a yakalanma riskleri çok daha yüksek. Özetleyecek olursak karbonhidrat tabanlı beslenmenin beynimizde çok olumsuz etkilere neden olduğu gibi aynı şekilde şeker hastalığıyla da ciddi bir şekilde olumsuz etkiler yarattığını görmüş olduk. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizin için yararlı olmuştur. Bugün daha çok böyle sizi sıkmadan hem bilinçlendirmek adına hem de daha çok her gün hayatımızda olan bir şeyi tanımamız adına bir video çekmek istedim. Ben çok keyif aldım ve ilk defa bir video çektiğim için açıkçası birazcık zorlanmış olabilirim. Ama umarım beğenmişsinizdir. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok zevkli bir video oldu. Umarım başka videolarda daha buluşuruz. Ayrıca şu anda dünyada bir koronavirüsü krizi olduğu için hepimiz evlerimizde karantinadayız ve
Aslında sizi de bu konuda daha bilinçli olmaya davet ediyorum. Çünkü evet, şu anda benim de evde oturmak hoşuma gitmiyor ama eğer şu anda evde oturmazsak, evde oturacağımız süre bir aysa, bu 5-6 aya kadar bile rahat bir şekilde çıkabilir. O yüzden yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.